Öncelikli olarak kendimden bahsedeyim. Ahmet Can ben. Bir teknoloji meraklısıyım. Her cumartesi 11.30'da Teknohayat adında bir programın sunucusuyum, yapımcısıyım. Kontrolün bende olduğu internete ben güvenli internet diyorum. Kullanıcı sözleşmeleri bence en önemli konulardan bir tanesi. Geçen bir araştırma yaptım. Baktığımızda herhangi bir sosyal ağdaki kullanıcı sözleşmesinin kelime sayısı neredeyse 24.000 kelime. Cümle sayısı 333 cümle. Ve biz bunlara çok ufak böyle birkaç saniye belki göz gezdirmeden, hatta hiçbir şey yapmadan okuduğumu anladığım tikine basıyoruz ve biz bu kullanıcı sözleşmesini onaylamış oluyoruz. Maalesef bunlara hiç bakmıyoruz. Tabii ki topluluk kuralları var ve bunlar da gerçekten çok önemli. Doğru ve amacına uygun sosyal medyayı kullanmamız gerekiyor. Başkasının bize yapmak istemediğini biz neden başkalarına yapıyoruz? Hayatımızda şu anki en önemli kaynak, kıt kaynak daha doğrusu zaman. Günde 6 saatimiz, 7 saatimiz akıllı telefon ekranlarında veya bilgisayar ekranlarında geçiyor. Dolayısıyla ekran yönetimi konusu burada en önemli konulardan bir tanesi. Bu konuda da TikTok'un gerçekten önemli çözümleri var. O da dijital refah. Çünkü burada TikTok'u günde kaç saat kullanabileceğimizi ayarlayabiliyoruz. Dolayısıyla günün geri kalanındaki zamanı daha verimli kullanmaya yönelik bir adım oluyor. Ebeveynler de bu konuda bilinçlenmeli. Çocuklarının da nasıl bir platformda yer aldıklarını, nelere maruz kaldığını görmesi gerekiyor ve buna göre de çocuklarının ekran yönetimini yapabilme özellikleri var yine TikTok'ta. Onları kullanabilirler. Bu da yine öne çıkan özelliklerden bir tanesi. Son olarak şuna da değinmek istiyorum. Özellikle son dönemlerde multiplayer online oyun platformları çok fazla hayatımızda hem mobil tarafta hem de masaüstü oyunlar olarak çok fazla karşımıza çıkıyor. Ve burada biz kullanıcılar olarak, oyun severler olarak olumsuz davranışlarla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu yüzden ebeveynlerin de yine aynı şekilde çocuklarını bu konuda çok iyi bilinçlendirmesi lazım. Her ne kadar bu kötü davranışlar sanal suç ama aslında psikolojik etkisine baktığımız zaman suç psikolojik baskı olarak gerçek hayata yansıyor. Bu da hem çocukların hem de aslında oyun severlerin en önemli sorunlarından bir tanesi. En çok buna dikkat edilmesi gerekiyor. İnternetin ötesi olacak mı? Evet, tabii ki oldu. Olmaya da devam edecek. Şu anda akıllı telefonlarımızla veya Wi-Fi ağlarından internete bağlanıyoruz ancak bu internetin varlığını bize gösteriyor. Ama önümüzdeki dönemde internet görünmez olacak. Her yer internet olacak. Bütün dünyadaki her yer internet olacak ve bunun da ilk adımlarını görmeye başladık aslında. Mesela Elon Musk'ın projesi Starlink. İnternet görünmez olacak ama biz de internetin içinde yaşamaya başlayacağız. Son dönemlerin en çok tartışma konusu Metaverse. Artık biz internetin içine giriyoruz. Çünkü internette artık yeni bir açı geliyor. İnternet ortamındaki, dijital ortamdaki görseller aslında bize bir iki boyutlu ekrandan gelen ve bir görselden, bir videodan ibaretti. Şimdi ise bütün oyunun kuralları değişiyor. Artık bu internet içeriklerine üçüncü bir boyut geliyor. Yani bizim de içinde olabildiğimiz bir dünyadan bahsediyoruz. Metaverse konusu gerçekten bu konuda çok heyecanlandıran bir konu olarak karşımıza çıkıyor. İnternetin kuralları 2021-2022 yılından itibaren yeniden yazılmaya başlandı. Bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim.